Merhaba arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Bugün uzay MMO dünyasının efsanesi Dark Orbit'i ve onun ruhunu yaşatan Varuniverse, Space Aces, Pink Galaxy ve Red Galaxy gibi iddialı oyunlardan bahsedeceğiz. Hangisi oynanır? Hangisi zamanınıza değer? Gelin birlikte bakalım. Dark Orbit, tarayıcı tabanlı MMO uzay oyunları tarihinin en ikonik ve en uzun soluklu yapımlarından biridir. Bigpoint firması tarafından geliştirilen oyun, özellikle 2000'lerin sonu ve 2010'ların başında milyonlarca oyuncuyu peşinden sürüklemiştir. Dark Orbit, 11 Aralık 2006 yılında Alman oyun şirketi Bigpoint tarafından resmi olarak piyasaya sürüldü. O dönem oyuna başlayan herkesin ilk gemisi efsanevi, ücretsiz Phoenix idi. Güçlenmek için Yamato, Leonov ve o dönemin en büyük hayali olan Goliath ile Vengange gemilerini almak gerekirdi. 2008-2012 yılları Dark Orbit'in oyuncu sayısının tavan yaptığı, sunucuların dolup taştığı ve klan savaşlarının forumlarda destanlara dönüştüğü dönemdir. En güçlü lazer olan mavi sıkımlı LF-3, en iyi kalkan olan BO-3 ve 8 adet Iris droidini tamamlayıp full olmak oyunun zirve noktasıydı. 2013-2019 dönemlerinde oyuna LF-4 lazerleri, Apis ve Zeus gibi droidler eklendi. Eşyaları 16 seviyeye kadar geliştirme sistemi geldi. Bu durum, eski oyuncularla yeni oyuncular arasındaki makası çok fazla açtı. Flash Player'ın ömrünü tamamlayacağı duyurulunca Bigpoint, oyunu tarayıcıdan kurtarmak için kendi indirilebilir Dark Orbit istemcisini geliştirdi ve oyun buraya taşındı. Grafiklere 3D modu eklenerek, oyun daha modern bir görünüme kavuşturuldu. 2020-2026 döneminde oyuna Black Light haritaları, devasa uzay yaratıkları ve oyunun şu anki en güçlü silahlarından olan Prometheus lazerleri eklendi. Standart Goliath devri kapandı. Artık gemilere takılan özel hasar, kalkan veya hız modülleri savaşların kaderini belirliyor. Oyun günümüzde Dark Orbit Reloaded adıyla varlığını sürdürmeye devam ediyor. Varuniverse, uzay MMO dünyasında Dark Orbit'in o efsanevi ilk yıllarını özleyen oyuncular için adeta bir can simidi gibi doğmuş, nispeten yeni ama çok sağlam adımlarla ilerleyen bir yapımdır. Dark Orbit klonları arasında özellikle mobil öncelikli, cross-platform yapısıyla piyasaya çıkan bir oyundur. Oyunun App Store'daki ilk listelenme ve kapalı test geçmişi 2018 yılına kadar uzanır. Geliştirici Spoiventa ve yayıncı Better Games, o dönem tarayıcılarda Flash Player'ın bitişiyle boşluğa düşen Dark Orbit kitlesini hedefledi. Varuniverse, uzun bir geliştirme sürecinin ardından 4 Nisan 2021 tarihinde Android ve iOS platformları için resmi olarak küresel çıkışını yaptı. Oyunu diğer projelerden ayıran en büyük devrim, 2D nostaljik uzay mekaniklerini akıcı bir şekilde mobil cihazlara entegre etmesiydi. Bilgisayar başında sabahlama devri yerini, telefondan haritalara atlama kolaylığına bıraktı. Mobil tarafta büyük başarı yakalayan Varuniverse, sadece telefon ekranlarına sıkışıp kalmak istemedi. Geliştiriciler, Windows, Mac ve Linux işletim sistemleri için bağımsız PC istemcisini yayınlayarak tam bir cross-platform deneyimi sundular. Telefonundan kasan bir oyuncu, akşam eve geldiğinde bilgisayarından aynı hesaba girip savaşa devam edebiliyordu. Dark Orbit'in oyuncuları bezdiren ağır para yatırma politikasının aksine, Varuniverse topluluk tarafından daha dengeli kabul edildi. Para yatıranın sadece zaman kazandığı, emek veren oyuncuların kısa sürede rekabetçi seviyeye gelebildiği bir ekosistem kuruldu. Dark Orbit'in 3D'ye geçerek kaybettiği o eski 2D harita estetiğini, lag barındırmayan modern sunucularla ve mobil özgürlükle harmanladığı için şu an eski tarz uzay oyunu arayan kemik kitlenin en çok sığındığı limanlardan biridir. Oyunda Avrupa, TR ve North Amerika şeklinde 3 server bulunmaktadır. Aslında her serverde online sayısı gayet iyi durumdayken,
uzun zamandır oyunla ilgilenilmemesi, düzgün bir güncelleme gelmemesi gibi problemler sebebiyle sunuculardaki online sayısı önemli derecede düşmüştür. Son zamanlarda online sayısı düşüşte olan oyunda TR serveri oyuncuların aktif olduğu saatlerde genellikle 100 ile 200 arası aktif oyuncu sayısına ulaşırken Avrupa serverinde bu sayı 400 ile 500 arasında seyretmektedir. North Amerika serverinde ise oyuncuların aktif saatlerinde dahi 100 online sayısına zor ulaşmaktadır. Space Access, Dark Orbit kadar köklü bir geçmişe sahip olmasa da, onun bıraktığı o nostaljik mirası modern dünyada yaşatmak için doğmuş yepyeni bir yapımdır. 2022 yılında tarayıcı versiyonu çıkmış olup, 2 Ocak 2026'da AC Game ve arkasındaki geliştirici Devenforcer tarafından geliştirilerek Steam üzerinde oynaması ücretsiz, free to play olarak resmi çıkışını gerçekleştirdi. Oyun, tamamen 2D uzay savaşı mekanikleri, şirket-klan çatışmaları ve haritalarda maden yaratık kesme üzerine kurulu yapısıyla doğrudan 2000'lerin efsane tarayıcı oyunu Dark Orbit'in modern bir alternatifi olarak piyasaya sürüldü. Çıkışından itibaren topluluğu canlı tutmak adına yapımcılar, hızlıca ödüllü 3v3 şampiyonaları gibi turnuvalar düzenlemeye başladı. Korsan haritası portalları, klan sistemleri, özel etkinlikler ve mekanik iyileştirmeler içeren düzenli yamalarla oyun sürekli güncel tutulmaktadır. Steam üzerinde şu an karışık inceleme puanlarına sahip olan yapım, eski usul lag ve hile barındırmayan akıcı bir uzay oyunu arayanlardan olumlu notlar alırken, bazı kitleler tarafından da nostaljiyi canlandırsa bile yoğun emek gerektiren yapısı nedeniyle eleştirilmektedir. Oyuncuların genellikle aktif olduğu saatlerde 400 online ve üzerinde bir oyuncuya sahiptir. Etkinliklerde 600 ve üzeri olduğu gözlemlenmiştir. Pink Galaxy, Space Access veya War Universe gibi diğer bağımsız oyunların aksine resmi ve sıfırdan yapılmış bir oyun değil, doğrudan efsanevi Dark Orbit oyununun en popüler ve en köklü private server projesidir. Bigpoint'in resmi Dark Orbit sunucularındaki aşırı pay to win, öde ve kazan, politikasından, lag sorunlarından ve hilecilerden sıkılan bir yazılımcı ve topluluk tarafından hayata geçirilmiştir. Pink Galaxy, Dark Orbit'in o en çok sevilen eski usul, nostaljik dönemini canlandırmak amacıyla 2018 yılında tek bir geliştirici tarafından kuruldu ve sunucuları açıldı. Sunucunun kurulmasındaki temel felsefe, oyuncuların para yatırarak değil, tamamen saf oyun emeğiyle, görev yaparak ve savaşarak full gemiler dizebilmesini sağlamaktı. Para yatıranların sadece süreci hızlandırdığı, oyun içi dengelerin tamamen korunduğu bir yapı hedeflendi. Adobe Flash Player'ın 2020 sonunda tamamen kapanmasıyla birlikte, Pink Galaxy'de büyük bir değişim geçirdi. Resmi Dark Orbit gibi o da tarayıcılardan çıkarak kendi indirilebilir bağımsız istemcisini geliştirdi. Özellikle 2021 yılında YouTube ve Discord üzerinden yapılan tanıtımlarla birlikte, eski Dark Orbit klanları ve oyuncuları kitleler halinde Pink Galaxy sunucusuna göç etmeye başladı. Etkinliklerin bol olması ve ödüllerin yüksek tutulması sunucuyu hızla büyüttü. Pink Galaxy, piyasada açılıp birkaç ay sonra kapanan onlarca kalitesiz Dark Orbit korsan sunucusunun aksine 6 yılı aşkın süredir kesintisiz aktif kalarak, bu alanda kırılması zor bir rekora imza atmıştır. Klasik 2D harita yapısını korurken, oyuncuların canını sıkan bugları temizlemiş, klan turnuvaları ve özel sezonluk etkinliklerle kendi sadık oyuncu kitlesini oluşturmayı başarmıştır. Oyuncuların genellikle aktif olduğu saatlerde 350-400 online sayısı olduğu, bazen bu sayıları geçtiği belirtilmiştir. Red Galaxy, bağımsız uzay MMO projeleri arasında en taze ve en yeni bir yapımdır.
Tıpkı Space Access ve Varuniverse gibi, efsanevi Dark Orbit tarzı 2D uzay nostaljisini modern sunuculara taşımayı hedefler. Türk oyun geliştiricisi Doğanay Ürgüplüoğlu tarafından geliştirilmeye başlandı. Oyun, Haziran 2026'nın sonlarında yapılan büyük güncellemelerle birlikte Google Play Store üzerinde resmi olarak Android platformu için yayınlandı. Geliştiricisi tarafından Temmuz ayı itibarıyla düzenli olarak güncellenen oyunda, klanlar kurulmaya, PvP ve PvE dengeleri oturtulmaya başlandı. Temelde bağımsız bir mobil MMO olarak tasarlansa da, resmi web sitesi üzerinden topluluk desteğini artırarak gelecekte daha geniş platformlara yayılma potansiyeli taşıyor. Oyun, Varuniverse'ye hayli benzemekle birlikte ondan farklı olarak Ar-Ge sistemi, kamuflaj sistemi, klan banka sistemi, farklı haritalar ve grupla kasılma sistemleri gibi farklı özellikleri içerisinde barındırmaktadır. Online sayısı oyuncuların aktif olduğu saatlerde 400 ve üzerinde bir oyuncu sayısına sahiptir. Dark Orbit, uzay temalı MMO oyunlarının öncülerinden biri olsa da, bugün eski günlerinden oldukça uzak görünüyor. Oyunun yıllardır süregelen yönetim anlayışı, özellikle bot, tren ve diğer hile yöntemlerine karşı yeterince etkili önlemler alınmaması nedeniyle birçok oyuncunun oyunu bırakmasına yol açtı. Bu yüzden eski Dark Orbit heyecanını yeniden yaşamak isteyen oyuncular, alternatif uzay MMO'larını araştırmaya başladı. Elbette Dark Orbit'i hala seviyoruz ve oyunun bizde ayrı bir yeri var. Ancak mevcut gidişata bakıldığında, eski ihtişamına kavuşması artık oldukça zor görünüyor. Dark Orbit benzeri ve mekanik açıdan ona benzer bir oyun oynamak istiyorsanız, bu konuda Space Access ve Pink Galaxy deneyebilirsiniz. Özellikle 2012-2014 hissiyatını yaşamak isteyen oyuncular, Pink Galaxy serverini deneyebilirler. Ancak bu oyunun eksisi kendi başına bağımsız bir oyun olmamasıdır. Oyun private server olması sebebiyle her an telif yüzünden kapanabilir. Bu yüzden oyunun kapanması benim için önemli değil diyen oyuncular Pink Galaxy serverini, o kadar emek veriyoruz kapanmasını istemeyiz diyenler Space Access oyununu deneyebilirler. Ben oyunumu hem işte hem de evde oynamak istiyorum. Oyunumu cebimde taşımak istiyorum diyenler Varuniverse veya Red Galaxy oynayabilirler. Uzun bir müddet güncelleme gelmese de benim için problem yok, yeter ki oyun gidişatını bozmasın ve kendi modumu kendim yapmak istiyorum diyenler Varuniverse'yi, modlama sistemi olmasa da oyuna sık sık yenilik ve güncelleme gelsin, yöneticilerin oyunla ilgilendiğini görmek istiyoruz diyenler de Red Galaxy oyununu deneyebilir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.